Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavle emma ba'd. Konu hastanın merhamet kazanması. Yani kişide gömülü duygular var. En önemlisi merhamet. Hastalık onu kazıp kişiye bunu armağan ediyor. Kişi hastalık vesilesiyle acizlik duygusunu hissetmezse merhamet de ortaya çıkmaz. Ve bu asrın hastalığı gözükür. Üstad Hazretleri asrın doktoru asrın hastalığında şöyle söylüyor. Zaaf-ı imandan gelen tuğyan diyor. Tuğyan demek isyan demek, azgınlık demek. Şimdi bir yerde mesela devletin gücü zayıflarsa orada eşkıyalar ne yapar? İsyan çıkarır. Aynı bizim iç alemimizde de duyguların öyle bir devleti var. Tam orada devletin gücü zayıflarsa nefis hortluyor ve bir anda isyan çıkarıyor. Devamında da ne oluyor biliyor musun? Bak şu örnekten anlayacaksınız. Ya ben Rabbimi çok seviyorum, ona da amel etmek istiyorum ama gücüm yetmiyor. Neden gücü yetmiyor? İçeride duygu kontrolü olmuyor. Olması gereken duygular zayıf kalmış. Olmaması gereken duygular da sürekli beslenmiş. Çünkü içerideki duyguların devletinde isyan çıkmış. Artık devleti yönetemiyor. Çok duyuyorsunuz değil mi? Allah ben seviyorum, namaz kılmak istiyorum. Ya Kur'an'ı bilmek, okumak istiyorum ama bir türlü buna gücüm yetmiyor diyor. Allah Allah. İçeride demek insan tuğyan ile, isyan ile, azgınlık ile duygularını kontrol edemezse sonuç bu olur değil mi? Şimdi Kur'an'da bu azgınlığı, insanın azgınlığını bize 3 metaforla anlatıyor Kur'an. Birinci metafor Karun metaforu. Şunu söylüyor Karun metaforunda. Mal doğru kullanılmazsa insan tuğyana düşer. Yani isyan eder, azgınlaşır diyor. Şimdi yine bu asırda çok yaşanıyor değil mi? Malı biz toplamak, biriktirmek için kullanıyoruz. Allah Allah ya sen bu topladığın kadarını yumruk kadar miden yemez yani bir türlü. Neden bu kadar hırsla biriktiriyorsun? Çünkü kişi azgınlaşıyor. Şimdi bu Karun metaforu çok elzem. Sürekli mal biriktirme hastalığını vurgu yapıyor. İslam ise, burası çok elzem, sermayeye düşman değildir. Yani malı bir şekilde bir insanın elinde tutmasına düşman değildir. Amaçsız sermayeye düşmandır İslam. Anladınız mı? Neden mal biriktirip Allah'ın rızasını amaç edinmeyenler kafayı yiyor bir yerden sonra? Çünkü Allah Azze ve Celle bunu istemiyor. Şurayı tekrar söyleyelim. İslam sermayeye düşman değil. Amaçsız, yani Allah'ın rızası olmayan sermayeye düşman. O yüzden Müminin suresi 4. ayette diyor ki zekat vermek için faildirler diyor. Ayete bak ayete. Ne demek o? Zekat vermek için çalışırlar. Bak ayet bunu diyor. Demek bir insan eğer belli noktalarda ya bir ekonomik gücüm olsun diyorsa ayetin tabiriyle niyetine olmak zorunda zekat vermek. İşte Allah'ın rızası burada. Ama öyle 40'ta bir pitti zekatı değil. Orada değil. Şimdi ya biz Allah için çalışıyoruz başka bir niyetimiz yok diyenlere bakın. Normalde bir insan niyeti oysa değil mi? Hadi en kötü %50 nefsime %50 Rabbimin yoluna demesi lazım. O da yok o da yok. Böyle işte Ramazan'dan Ramazan'a maalesef iftar kolileri. Ondan sonra insan tatmin oluyor. Bu insanı hangi hale çeviriyor? Karun'un düştüğü tuğyan çukuruna, isyan çukuruna. Kur'an'ın tuğyanı yani isyanı, azgınlığı sembolize ettiği ikinci örnekte Firavun. Bir insan iktidarı doğru kullanamazsa azgınlaşır. Bunun örneği de kimdir? Firavundur. O yüzden bir insanın altında çok fazla insan yönetmesi, altında çok fazla sermaye yönetmesi. Eğer amacını bulamazsa, yani Allah'ın rızası doğrultusuna çevrilemezse, böyle bir insanın azgınlaşmaması söz konusu değildir. Tekrar bakalım yani toplumda varlıklı arkadaşlarımız var değil mi? Oturuyoruz masaya ya diyoruz senin namazın bile yok diyoruz. Başlıyor işte küçüklükte Kur'an kursu gördük. Biz de Kur'an'ı biliyoruz, okuyoruz. Cumadan cumaya da giderdik eskiden. Vallahi şimdi de çok istiyorum ama bir türlü gücüm nefsime yetmiyor. Neden yetmiyor? Azgınlaştığından ve Allah onu terk ettiğinden yetmiyor. Bakın terk etmek için birazdan geleceğim başka bir mesele. Kur'an'ın tuğyanla ilgili, azgınlıkla ilgili üçüncü metaforu Haman ile ilgilidir. Hazreti Musa zamanındaki. Bir insan ilmini, bilgilerini rıza ilahi doğrultusunda kullanamazsa kişi azgınlaşır. Bunda da böyle çok fazla denk gelmişsinizdir. Üniversite okuyan arkadaşlar bazen öyle bir profesöre denk gelmiştir. Nice bilgiler vardır ama bakarsın değil mi? İnsanlıktan nasibini almamıştır. Değil mi? Böyle bir paçavra gibi insana davranmış. Neden? Çünkü bir cihette azgınlaşmıştır. Şimdi demek ki insanda bunlara benzeme
meyli var. Doğru mu? 3 metafor. Baştan alalım. 1. Karun metaforu. 2. Firavun metaforu. 3. Haman metaforu. Bakın şimdi ayette ne diyor Yunus suresinde. Biz onları tuğyanları içinde terk eder bırakırız diyor. Bir insan azgınlığı içindeyse, o azgınlık içerisinde güçsüz kalmışsa, Allah Azze ve Celle de hastalıkla o kişiye yardım göndermiyorsa o kulu terk etti demektir. Allah terk eder miymiş? Terk ediyormuş ya. Bu ayette terk etti diyor. Başka bir ayette de ne diyor? Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da diyor. Allah Allah. Demek her şey zıttıyla bilinir ya. Bir insan tuğyana düştüyse, Karun gibi, Firavun gibi, Haman gibi. Allah Allah. Malıyla, iktidarıyla, ilmiyle tuğyana yani isyan ve azgınlığa düştüyse Allah da öyle bir kula haydi tekrar duygu ayarlarına geri dön diye bir musibet özellikle de hastalık göndermezse, tekrar merhamet ayarlarına kuşatmazsa Allah o kişiyi terk etti demektir. Şimdi tuğyana düşmüş, gücü nefsine yetmeyen bir insana hastalık misafir olarak gelse, acizliğini tekrar hatırlatsa, içindeki merhamet dinamiklerini ortaya çıkarsa, soruyorum böyle bir hastalık şikayet sebebi midir yoksa bir hediye gelmiş de şükür sebebi midir? Başlı başına şükür sebebidir. Bugün konumuz tam da burası. Konu hastanın yeniden duygu ayarlarına dönmesi, hastanın yeniden merhamet kazanabilmesi. Dikkat edin etrafınızda da sıkıntı çekmemiş, musibet görmemiş, hastalık görmemiş, hep böyle rahat içerisinde yürümüş insanlarla anlaşmak çok zordur. Çiğ oluyorlar, öyle değil mi? Ama birisi sıkıntı çekmişse halden anlıyor. Bak birazdan hepsi yerli yerine oturacak. Birisi dert görmüşse, birisi hastalık görmüşse merhamet damarı yükseliyor. Allah Allah, empati dediğimiz olayı, kıyası bir nefis dediğimiz olayı çok iyi yapabiliyor. Sana bazen annen kadar şefkat gösteriyor diyorsun. Allah Allah, bu adam ne kadar da olgun bir adam. Ama bunları görmeyen, her canı sıkıldığında dünyadan belli başlı metaları değiştiren bir insanın bu tür duyguları genellikle başka şekilde nefsini terbiye etmediyse eksik kalıyor. O yüzden Üstad Hazretleri tam da bu duyguların kontrolü için hastalık diyecek bugün. Özellikle de merhamet duygusunun ortaya çıkması için ille de hastalık, ille de hastalık diyecek. Yani bu hastalığı talep edelim babında değil. Gelirse ne için geldiğini bil manasında. Buyurun başlayalım. 25. lema 16. deva. Ey sıkıntıdan şekva eden hasta. Hastalık gelince sıkılıyoruz değil mi? Bir başlıyor içeride. Ya bu da işte her gün doktora git, her gün kontrole git, her gün oksijen tedavisine gir, sürekli hastaneye git. İnsan bir yerden sonra bir sıkılıyor değil mi? Bak tam da onlara hitap ediyor. Evet. Hastalık, hayatı içtimai insaniyede en mühim ve gayet güzel olan hürmet ve merhameti telkin eder. Toplumu ayakta tutan duygu merhamet duygusu. Allah Allah. Bu merhamet duygusunun bir de zıttı var. Duydunuz mu hiç? O da menfaat. Merhametle menfaat öyle gözükmese de taban tabana birbirine zıttır. Yani bir toplumda merhamet yoksa ne vardır? Menfaat vardır. Çıkar için ilişkiler vardır. Cep için ilişkiler vardır. Şimdi sizler bazen kendiniz bir sosyal ortamda daralıyorsunuz. Ya bu insanlar ne hale gelmiş diyorsunuz. Bunların bu hale gelmesinin sebebi toplumun merhametle değil, menfaatle örülmesinden kaynaklanıyor. Üstad Hazretleri diyor ki insan fıtraten yani yaratılış algoritması olarak medenidir diyor. Bakın cümleye dikkat edin. İnsan fıtraten medenidir. Ne demek biliyor musunuz bu? Bir insan diğer insanı düşünmek zorunda ya. Zorunda yani. Bu fıtrat olarak da böyle yani. Benim fıtratım doğru çalışırsa, ruhumun algoritmasını bozmazsam ben Melih'i istesem de istemesem de içimden geliyor. Fıtriye öyle demek değil mi? İçten gelen demek. Ben Melih'i mecburen düşünüyorum. Ama eğer merhamet duygusu doğru çalışırsa, eğer menfaat duygusu yerlere kadar inerse. Bak Allah Allah demek ki merhametin ortaya çıkması toplumun da huzuru için olmazsa olmaz bir etkendir. Ve hastalığımızın ana konusu şuydu. Merhameti, insandaki merhameti en ciddi ortaya çıkan olay hastalıktır hastalık. Buyurun devam edelim. Ama cümlelere çok dikkat edin olur mu? Üstad Hazretleri'nin cümleleri inanılmaz. Şimdi de istina kelimesine dikkat edeceksiniz. Buyurun. Çünkü insanı vahşete ve merhametsizliğe sevk eden istinadan kurtarıyor. Cümlemiz şu. Hastalık insanı istinadan kurtarır. Tekrar edelim. Hastalık insanı istinadan kurtarır. Şimdi istinanın bir olumlu anlamı var. Müsbet anlamı. Bir de olumsuz menfi anlamı var. İkisini de söyleyeyim. İstinanın olumlu, müsbet anlamı insanlara el açmamak, izzetini muhafaza etmek demek. Bugünkü konumuz bu değil ama. Olumsuza geçiyorum. İstinanın menfi, olumsuz anlamı hiç kimseye ihtiyaç hissetmemek demek. Ya Melih diye bir arkadaş var çok iyi. Ya bana ne ya?
Benim kimseye eyvallahım yok. Ya Murat da ne güzel insan. Beni ne ilgilendirir ya? Kralı bize işlemez falan. Bu aslında biliyor musunuz? İnsanlara ihtiyaç hissetmemek toplum bazında şirke yakın bir ifadedir. Neden böyle dedim? Sebebini biliyor musun? Çünkü Allahu Samet. Yani Samet olan. Hiçbir şeye, hiç kimseye ihtiyacı olmayan ama herkesin ve her şeyin ona ihtiyacı olan, bu yalnız Allah'ın özelliğidir. Şimdi bir insan dese ki bizim kimseye eyvallahımız yok, kimseye ihtiyacımız yok. Toplum bazında konuşuyorum. Bu aslında nedir biliyor musunuz? Bugünkü kavramında, bugünkü istinanın olumsuzunu konuşuyorduk. Yani hiç kimseyle işim olmaz, hiç kimseye ihtiyacım yok. Bu bazdaki bir duygu insanı Allah muhafaza şirke bile götürebilir. Ve bunu en çok kıran özellik hastalık. Bakın dıştan telkinlerle böyle duyguların kırılması çok zor. Çok zor. İşte videoları milyonlar adam izliyor. Kaç tane adam kırılıyor görüyorsunuz. Ama içeriden bir vaizin bunu söylemesiyle eğil yere yıkıl artık. İstina havacıva demesiyle o insan bunu içeriden gelen o hastalıkla yıkabiliyor. Hastalığın özelliği bu. İçeriden fıtratı çalıştırıyor bizzat. Şimdi istina sahibi bir insan her işini kendisi yapıyor. Ne diyor? Benim kimseye eyvallahım olmaz diyor. Şimdi böyle bir insanda hürmet ve merhamet de olmaz. Bu iki kelime toplum için çok önemli demiştik. Kendisi hiç kimseye ihtiyaç hissetmediğinden hiç kimsenin de ihtiyacına koşmaz böyle birisi. Tekrar edeyim mi? Kendisi hiç kimseye ihtiyaç hissetmediğinden böyle bir adam, hürmet merhameti gelişmemiş bir adam kimsenin ihtiyacına da koşmaz. Mümkün değil. Şimdi böyle dört başı mamur gezen bir adama Allah Azze ve Celle hastalık gönderiyor. Boynu düşüyor. Öyle değil mi? Allah Allah. Birisine ricada bulunuyor. Bana su verir misin bir bardak? Şimdi boğaz gidiyor şişiyor ya. Ne diyor? Birisi geliyor ya bir isteğin var mı? Ya bir şöyle sıcak çorba olsa. Allah Allah. Öyle değil mi şimdi? Bazen hasta ders yapıyoruz, boğaz şişiyor. İlk neye ihtiyaç duyuyoruz? Bir çorbaya ihtiyaç duyuyoruz değil mi? Peki bu insan bu hale düşünce, zahire baksan kötü bir hal. Ama hakikate baktığında bu adamın neyi kırılıyor? İstinası, yani benim kimseye ihtiyacım yoktu demek bu adamda kırılıyor. Halbuki biz toplum olarak yaşamak için birbirimizin özellikle merhamet duygularına çok ihtiyacımız var. Şimdi insanın psikolojisinin altyapısında zıt duyguların dinamik bir dengesi var. Ben aslında şunu dedim, yani nefis terbiyesi var. Nefis terbiyesi olarak da aslında şunu dedim ama bak bu kelime önemli. Nefis terbiyesi şu demek. Duyguların kontrolü. Mesela şurada bir şey var. İçmemem lazım. Çok canım çekti. Ben de onu içmiyorsam neyi mi kontrol ediyorum? Değil mi? Duyguyu kontrol ediyorum ve biz buna ne terbiyesi diyoruz? Nefis terbiyesi diyoruz. Bak şimdi çok önemli. İnsanın nice duyguları var ki azgınlaşıyor. Şimdi mesela dünya malına tamah eden adamı görüyorsun. Öyle bir raddeye geliyor ki hırs. Kendisini bitirecek, zarar verecek işlere bile giriyor mu? Yumruk kadar mide için. Niye durmuyor bu adam? Artık duygularını kontrol edemiyor. Bakın sağlık ve afiyette de aynı hastalık var. Sizler de yani kendinizden bir düşünün. Mesela bir gün çok sağlıklısın. Bazen insanın kendini çok güçlü hissettiği günler olur. Arabaya binmişsin. Güzel de giyinmişsin. Arabaya bindiğin anda o rahatlık, o sıhhat ve afiyet seni yanlış şeylere bakmaya, yanlış şeyler dinlemeye, yanlış sözler söylemeye, hatta durduk yere trafikte geçen bir adama çatmaya bile itebilir mi? İtebilir. Ama bak şimdi senin iki kolun kırık. Allah şifa versin. Araba kullanmaya müsaade ediyor. Şimdi bu şekilde araba kullandığında ne oluyorsun? Belki önünden bir yaya geçsen merhametin depreşiyor. Demek ki azgınlaşan duyguların kontrolü ve idaresi için Allah Azze ve Celle onların kafasını hastalıkla eziyor. Hastalık bizim insan olmamız için bizim duygularımızın belli kıvamlarda çalışabilmesi gerekiyor. Anladın mı? Şiddetin de bir kıvamı var, öfkenin de bir kıvamı var. Bak her birisinin belli bir kıvama gelmesi gerekiyor. Ama insan o tuğyana düşünce, isyana, azgınlığa düşünce bu kontrolleri mümkün değil, edemiyor. Allah Azze ve Celle de o kulu eğer terk etmemişse o adamı boğacak, mahvedecek duyguların kafasını hastalıkla eziyor. İnsanın psikolojik altyapısı zıt duyguların dengesiyle örülü. Ama o zıt duyguların dengesinde bazen tuğyana, isyana sevk eden nice duygular ortaya çıkıyor. Allah Azze ve Celle de ya bu cümle çok değişik. Kulunu terk etmemişse hastalık gönderiyor. Diyor ki özüne dön. İnsanın özü ne? Ya acizlik. Özümüzde ne var hamurumuzda? Aciz oğlu acizlik var. Ben de acizdim. Babam da dedem de öyle bir acizlik var. Şimdi az önce dediğim atmosferi yaşamışsınızdır düşünün yani. O gün iyisin. Kahvaltını güzel yapmışsın. Güzel giyinmişsin. Arabaya biniyorsun. Bir de güneş gelmiş. Güneş gözlüğünü falan da takıyorsun. Etmeyecek laflar ediyorsun. Gözlerin bakmayacak yerlere bakıyor. Neden bu isyan yani? Seni ama çekip sorsak ya bunlar doğru değil kardeşim bak Allah var desek dersin ki evet doğru değil Allah var ben biliyorum. Madem biliyorsun da neden içerideki isyanı bastıramıyorsun? Çünkü bazı duygular coşmuş.
Allah Azze ve Celle de ayağı bir kaydırıyor yerle eksan. Kırıl 2-3 kemik de bu adam tekrar özüne dönsün. Bu ise benim kulumu terk etmediğimin alameti. Yoksa bu kadar az imanla o dükkanda biz ne oluruz biliyor musun? Firavun çıkarız, Firavun. Hepimiz ha, hepimiz. Hepimiz. O dükkanda Firavun çıkarız. Şimdi dükkanda ettiğin sohbetleri düşün. Her gün Risale Allah mı konuşuyorsun? Niye azgınlaşıyorsun? Doğrunun ne olduğunu biliyorsun. Şimdi Allah terk etmiyorsa demek ki bir hastalıkla bazen kulun içinden kendisine, bazen en yakını çocuğundan yakalıyor hastalığı. Ama hastalık aynı hastalık. Allah Allah. Anlaşıldı mı burası? Hastalık özellikle merhamet olmak üzere insandaki olması gereken duyguların ayar ve kontrolünü sağlıyor. Devam edelim mi? Buyurun. Bak şu ayete bak ya. İnnel insane la yedgâ. Muhakkak insan azgınlaşır. Bak o ayeti söyleyecek. Hastalık neyi bastıracak? Azgınlığı. Ayet ne diyor? İnnel insane la yedgâ. Muhakkak insan azgınlaşır. Ayete bak buyur. Çünkü innel insane leyedgâ errahâhüstâne. Şüphesiz ki insan kendisini ihtiyaçtan uzak görünce azgınlaşıverir. Alak suresi. Sırrıyla Kelimeye dikkat bak. Kelimeye dikkat evet. sırrıyla sıhhat ve afiyetten gelen istinada bulunan bir nefs-i emmare, şayanı hürmet, çok uhuvvetlere karşı hürmeti hissetmez. Azgınlaştıran ne? Sıhhat, afiyet. Şaka gibi değil mi? İnsanı azgınlaştıran sağlıklı olması ve işlerinin yolunda gitmesi. Bak bu medresede nice arkadaşlar var. 8 yıl, 9 yıl işleri yolunda gitmedi. Ondan sonra bu kapıyı buldular. Şimdi Allah terk mi etti, etmedi mi? Terk etmediği için böyle oluyor. Ama bak insanı azgınlaştıran ne? Sıhhat ve afiyetin doğru yönde kullanılmaması. Allah Allah. Çok enteresan. Buyurun devam edelim. Ve şayanı merhamet Yani merhamete layık. ve şefkat olan musibet zedelere ve hastalıklara merhameti duymaz. Niye duymuyor? Sıhhatli, afiyetli. Bana ne bundan ya? Benim kimseye eyvallahım olmaz. Bana ne bu adamdan? Bak olay orada. Oradan düşünün. Yani o başroldeki adamı alın. Benim kimseye eyvallahım olmaz diyen adamı şöyle bir kafada canlandırın. Evet. Ne vakit hasta olsa o hastalıkta aczini ve fakrını anlar. Layık-ı hürmet olan ihvanlarına ihtiram eder. Yani saygı duyar. Bak şimdi. İlmen bilmek ve hissetmek. İlmen bilmek başka bir şey. Hissetmek başka bir şey. Akılda bilmek başka, kalpte bilmek bambaşka. Şimdi mesela bir örnekleyelim. Oruç. Oruçta öyle bir hikmet var ki. Şimdi zengin bir adam fakirin aç olduğunu biliyor. Doğru mu? Ama açlığın ne olduğunu bilmiyor. Sorsan ona fakir aç mı? Ya aç yani durumu iyi değil. Peki açlık nedir? Ne bileyim açlık nedir? Yemek bulamıyordur herhalde. Ama oruç geldiğinde ikisini de müsavi kılıyor, eş kılıyor. Ve diyor ki aç kalınca bu kadar yorgunluk çekiyorlar mı? O zaman ben onlara artık yardım edeyim ve zekat sistemi çalışıyor. Bak şimdi aynı olay hastalıkla ilgili. Bak hastalığa düşün. Şimdi adam hastalığı ilmen biliyor mu? Biliyor. Hasta adam yatağa düşer şöyle olur böyle olur. Ama yaşamamış kalben ve duygu olarak bilmiyor. Bak duygu ayarı yok o adamda. Ve bu yüzden hastalara karşı merhameti gelişmiyor. Nasıl davranıyor hastaya? Dalga geçen var, alay eden var. Şimdi bir gün bir tanesi anlattı dedi ki, bir gün dedi babam hasta oldu dedi. Artık dedi hep aynı hareket, aynı hareket. Dedim ya kalk naz yapma dedim ya. Kalk dedim numara yapma artık dedim diyor. Babasına öyle demiş. Babası da demiş ki bir gün sen de bu numarayı yapmak zorunda kalırsan görürsün demiş. Ya baba demiş bırak bunlar psikolojik ya. Psikolojik kendinize böyle inandırıyorsunuz demiş. Daha sonra da bu adam hasta oldu. Bak. Babası da kendisini davrandığı gibi davranmamış. Demiş ki oğlum olur hayatta böyle şeyler. Bir gün güneşli bir gün parçalı bulutlu falan. Babası öyle bir merhamet etmiş. Kendisi de yatağa düşmüş ya. Babasının ahvalini anlayıp tövbe etmiş pişman olmuş. O günden sonra diyor babam ağzımı açmadım diyor. Peki bu adamı bir evlat pozisyonuna doğru düzgün bir evlat pozisyonuna sokan şeyin adı nedir? Hastalıktır. Hangi ayarları yaptı? Duygu ve özellikle merhamet ayarlarını yaptı. Şimdi bak bir ayet var bilirsiniz. Üffin ayeti diyoruz. Üffin ayeti. Bildiniz mi? İsra suresinde geçen. Ayette diyor ki onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa onlara öf bile deme. Kimin için diyor? Anne ve baba için diyor. Bakın şimdi. Anne baba İslam dışı bir şey söylemedikten sonra onlara ne şart biliyor musunuz? Mutlak itaat şart. Allah Allah. Ama insan onlar hastalandığında kendi duyguları gelişmezse nasıl davranıyor onlara? Demedik laf bırakmıyor. Ayette diyor ki öf bile deme. Şimdi orada belagatta fehva diye bir kural var. Fehva.
Ne demek biliyor musunuz fehva? Mesela ben şimdi desem ki şu kapıdan sinek bile giremez. O zaman kedi de giremez. Aslan da giremez, ceylan da giremez. Yani sinek bile giremezse hiçbir şey giremez. Buna fehva deniyor. Şimdi ayette diyor ki öf bile demeyeceksin. Öf bile demeyeceksen neler demeyeceğini buyursan hayal et. Şimdi mesela bir gün mutfaktasın. Annen baban da yan odada. Salata yapıyorsun. Salatayı keserken elini kestin mi? Kestin. Ah ulan diye bağırdın mı? Bağırdın. Onlar da üstüne alındı mı? Alındı. Artık vebali boynuna. Bu kadar. Bu kadar mı? Bu kadar. Şimdi normalde Allah Azze ve Celle çocuğun hakkını anne ve babaya fıtraten duyguyu vererek muhafaza etmiş. Bugün anne canını verir, çocuğunu vermez, öyle mi? Ama aynı duygu evlatta anne babaya göre yok. İşte Allah da anne baba hakkını ayetiyle bizzat anne baba hakkı aslan payıdır, benim hakkımdır deyip kendi muhafaza altına alıyor. Öf bile dediğinde benim nazarımdan düşersin diyor. Olaya bak olaya. Allah Allah. Ayet aslında şunu söylüyor bakın. Öf bile demeyeceksin ayeti ne demek biliyor musun? Bir gün sana öf dedirtecek hallere sokacaklar diyor. Şimdi onlar yaşlandıkça çocuklaşacaklar, beklentileri artacak, hastalanacaklar ve nazlanacaklar mı? Evet, nazlanacaklar. Bir gün bir komşunuz gelecek, babanız olmadık espri yapıp sizi onun yanında küçük düşürecek mi? Düşürecek. Ne yaparsa yapsın sen öf bile diyemezsin diyor. Bak ayet bunun önünü kesiyor. Yani öf denilebilecek olaylar yaşatacaklar. Onları memnun da edemeyeceksin belki. Beklentiye girecekler. Yav diyeceksin, elimden geleni yapıyorum, niye olmuyor diyeceksin ama onlara öf bile diyemeyeceksin diyor. Allah Allah. Çok enteresan değil mi? Şimdi bu ayet ve anne babanın bereketini bilsek var ya. Şimdi hani anne baba hastalanınca birbirine pastamaya çalışıyor ya insan. Paslanacak şey değil, evin bereketi olan şey olduğunu anlarız. Şimdi o anne babanın hürmetine Allahu eve ne merhametler, ne ikramlarda bulunuyor. Yani anne baba bize yük gibi zannediyoruz. Hayır, sen anne babaya yüksün. Öyle değil mi? Yani onları biz geçindiriyoruz gibi zannediyoruz. Hayır, evde onlar olduğundan Allah seni geçindiriyor. Yani onlar vesile oluyor senin geçinmene. Onların bu kadar büyük merhameti, bereketi varken yani onlara emanette hürmetsizlik etmek, emaneti gönderene hürmetsizlik sayılıyor. Kime? Bizzat Allah'a. Allah Allah. Ama şimdi hastalanınca bir de bu karı koca arasında oluyor ya, kaynana, kayınbaba kavgaları başlıyorsa Allah muhafaza, Allah muhafaza. Onları da şöyle bir evin dışından atayım diyorsan vay haline senin. Onları emanet olan anne babaya hürmet etmemen aslında emaneti gönderene hürmet etmemen demek. Şimdi mesela bazen oluyor bir arkadaş çocuğunu bırakıyor. Ya diyor abi diyor bir 10 dakika baksana diyor. Çocuk da çok haylaz. Çocuk benim ahbabım değil, tanımam etmem ama 10 dakika bakıyor muyum? Bakıyorum. Niye? O emaneti verene hürmetimden dolayı bakıyorum. Anne babaya niye bakacaksın? O emaneti verene hürmetinden. Bir gün bir arkadaş geldi dedi ki babam dedi bana sinir krizleri geçirtiyor. Bir gün dedi patlayacağım dedi. Ağzıma gelmedik şey bırakmayacak dedi. Sevmiyorum bir türlü sevemedim onları dedi. Ben de dedim ki anne babanı sevmen gerekiyor mu dedim. Nasıl yani dedi. Gerekmiyor mu dedi. Ben de dedim iyi de neden sevmen gerekiyor? Allah öyle istemiş dedi. Madem Allah onları sevmeni istemiş, Allah'ın hatırı söz konusu. Sevmek için güzel özellik bakmayacaksın o zaman. Çünkü hatır sahibinin hatırı çok büyük. Allah Allah. Hadiste ne diyor biliyor musunuz? 3 kişi var ki onların duası asla geri çevrilmez. Zulme uğrayan mazlumun duası. Evine varıncaya kadar mazlumun duası, anne ve babanın evladına duası. Hastayken onlara hürmet etmek, o emaneti sana verene hürmet ve merhamet etmek demektir. Şimdi bakın, çok üzücü birkaç bir şey söyleyeyim mi? Çok üzücü yani. Bunları kaç derste söylemeye çalışıyorum ama çocuk annesini bıçaklıyor, kesiyor ya. Bakın ben öyle günlük haber okuyan biri değilim. Giriyorum Twitter'a bazen ne olmuş diye. O da her gün de girmiyorum. Şöyle geçiyorum yani. Tek tek içine de girmiyorum yani. Birinin linkine tıklayıp da ne olmuş diye okumuyorum yani. Şöyle geçiyorum. Çocuk annesini kesti. Küçük çocuğu kesti. Baba evladını kesti. Adam hanımıyla çocuklarını. Yani nasıl oluyor böyle yani? Bu kadar vahşet nasıl ortaya çıkabilir? Ne kaybolmuş, ne gitmiş de bu vahşet ortaya çıkmış. Covid dediğimiz umum musibet nazarıyla baktığımız şeyde bile aslında Allah Azze ve Celle umum dayanışma ve umum merhametin yeniden ortaya çıkması için bir vesile ortaya çıkarıyor. Görüyorsunuz değil mi incelikleri? Allah. Hastalık kişideki, özellikle azgın kişideki merhameti ve diğer duyguları yeniden ortaya çıkarır. Dumura uğramış duyguları yeniden ortaya çıkarır. İnsani ayarlara döndürür. Buyurun devam edelim. Ziyaretine gelen veya ona yardım eden mümin kardeşine karşı hürmeti hisseder. Eskiden böyle bir şey bilmiyor. Ama hasta olunca ne oldu? Gözü yolda. Biri çorba verir mi? Biri yanıma gelir mi? Bakın o kadar kıymetli insanlar var ki yaşlı, hasta. Onları var ya ziyarete gitmek birazdan göreceksiniz.
Allah'ı ziyarete gitmek oluyor. Hadiste göreceksiniz birazdan. Şimdi bu kadar kıymetli bir şey neden göremiyoruz? Kibirden dolayı. Peki o kibrimizi ne sağlıyor? Merhamet gitmiş. Yeniden ortaya çıkaran ne oluyor? Hastalık. Aynı duyguları aklen biliyorsun ama 5 kuruş etmiyor. Artık yaşıyorsun, hissediyorsun ve diyorsun ki ya toplumda ne kıymetli zatlar var. Mutlaka onların duasını alıp ziyaretine gitmek lazım diyorsun. Bak bu duygular var ya çok elzem. Tevhidin ameli neydi? Sosyal hayattı. Aksiyona dönüşmedikten sonra. Yani şimdi birisinin elini yaralı görüyorsun. Şimdi bu adamın yanına gidip ya var mı bir eksiğin bak. Ben kazan da çıkarırım bir şey lazımsa. Bu adama bunu diyemedikten sonra. Bırakalım mı seni evine? He? Kolun ağrıyor mu? Anladın mı? Bunu diyemedikten sonra bu dersleri okumanın ne anlamı var ki? Bak dumura uğramış duygular. Şimdi bizden arasında bu gelişmedikten sonra. Allah Allah. Bu dersleri okuyacaksın diyeceksin ya hasta buymuş. Demek merhamet gelişiyormuş. Ziyaret önemliymiş falan diyeceksin. Ama nerede diyorsun? Burada diyorsun. Bir türlü kalbinde gelişmiyor. Allah da sana hastalık göndermiyorsa seni terk et demek. Oluyor mu? Samimi geliyor mu size? Bu dersleri okuyacaksın, alacaksın. Bak birazdan bir hadis okuyacağız. Kafayı yiyeceksiniz ya. Allah diyor ki kuluna neden beni ziyarete gelmedin diyor. Kul da diyor ki ya Rab diyor seni ziyaret nasıl olur? Kulum hastalandı ona ziyaret bana ziyaret diyor. Bak birazdan hadiste okuyacaksınız. Böyle hadis olur mu diyeceksiniz. Şimdi bu hakikatleri bileceksin. İçimizden daha yani. Bir insan bildiği bir ameli daha iç dairede uygulayamıyorsa dışarıda bu insan kime merhamet gösterecek Allah aşkına söylesene bana. Bu adam içeride bu ameli uygulayamadan dışarıda birini ziyarete gitse ben derim ki demek ki merhamet yoksa menfaat ilişkisi var derim yani. Yarın da malımızı alır mı? Yarın da malımızı satar mı? His saridir, sirayet eder, geçicidir. Bu duygular nasıl gelişecek yani? Bu vefa duygumuz nasıl ortaya çıkacak? Bunun ortaya çıkabileceği en güzel ortam ve atmosferi bize hastalık sağlıyor. Karşındaki muhatabının sana aykırı bir şey söyleme ihtimali dahi yok. Acize düşmüş ve tek beklediği merhamet. Ve sen o merhameti ona göstererek Allah'ın hatırını celbedeceksin. Allah'ın rızasını kendine çekeceksin. Devam edelim mi? Buyurun. Ve rikkati cinsiyeden gelen şefkat-i insaniye ve en mühim bir haslet-i İslamiye olan musibet zedelere karşı merhameti hissedip onları nefsine kıyas ederek ortaya çıkacak o merhamet nefsine kıyas edince ortaya çıkıyor. Yani o hastalık geliyor, içindeki dumura uğramış duyguları çalıştırıyor. Sende de olduğu için artık nefsine kıyas edebiliyorsun. Bak bunun örnekleri var. Mesela Allah muhafaza etsin, göstermesin. Bir deprem yaşandığında insanımız nasıl? Anadolu insanı birbirine kenetliyor. Biri diyor ki ben kira almadan evimi oturtuyorum diyor. Siz o 3-5 fırsatçıya, çapulcuya bakmayın. Birisi diyor ki ben evimi veriyorum. Birisi diyor ki fırınım açıktır gelin ekmek yiyin. Birisi diyor ki ben her gün çorba dağıtıyorum. Biri diyor ki battaniyenin birini ben veriyorum. Bak öyle Anadolu insanı öyle. Anadolu irfanı öyle. Nasıl kenetleniyorlar? Allah Azze ve Celle hepsinde dumura uğramış bütün duyguları tekrar merhamete kalbediyor. Her biri birbirine aile gibi kenetleniyor. Biz buyuz. Aslımız bu bizim yani. Anladınız mı? Sadece bunları Kur'an'ın hakikatiyle dönsek ne güzel. Kur'an'ın hakikatiyle dönmezsek bir de hepimiz dönmezsek musibeti ammeye gel demiş oluyoruz. Demeyelim. Kur'an'ı anlayalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunu anlayalım. O hakikatlerle kalbimize sirayet ettirelim. Onun adına da iman deniyor. Yoksa kalbe inmezse hadi musibet gel demiş oluyoruz. Allah muhafaza. Bir de musibet de gelmezse bu ne demek oluyor? Allah terk etti. Hem hissetmiyorsun hem hissettirecek bir musibet de gelmiyor. Allah seni terk etti. Vallahi 100 tane anan olsun her gün biri ağlasın bitti artık. Bitti geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ne kurtaracak şimdi bu adam? Evet. onlara tam manasıyla acır, şefkat eder. Kendinde gelişti ya o duygu. O yüzden. İnsan alemi nasıl bilir? Kendi gibi. Benim alemimde olmayan bir duyguyu, özelliği karşıdan göremiyorum. Benim alemde acizliğe düşmüş müyüm? Düşmüşüm. Merhamet bekler miyim? Beklerim. O zaman diyorum ki ya bu da çorba bekler. Bak. Anladınız değil mi? Hastalık o duyguların ayarını veriyor. Dumura uğramış duyguları yeniden nefşinema buldurup toprağın üstüne çıkarıyor. Bak olaya bak olaya. Ya nasıl bir hikmet, nasıl bir şey ya. İnsan işte çoğu zaman başına gelen olaya hikmet veremiyor. Bir anda araban çiziliyor. Bir anda biri bir şey söylüyor. Bir anda bende o kadar çok oluyor ki bir anda şu parmağım ağrıyor. Bir anda buram ağrıyor. Bir anda belim ağrıyor. Şimdi hala ağrıyor belim. Bir anda ayağım çekiyor. Bir anda şu omuzum ağrıyor. Diyorum yani burada bir şey yapmadım ki yani bu niye ağrıyor şimdi? Niyeymiş biliyor musun demek ki? Benim kendimde bile duymadığım nefsin ayarının bozulduğu bir yer oluyormuş. Allah Azze ve Celle de hamdolsun merhamet ettiğinden dolayı. Bak Mehmet sen böyle gidersen gidecek yani bu iş dediğinden dolayı belli başlı ağrılarla, elime attığım belli başlı işlerin bozulmasıyla su içmeye atıyorsun su elinde düşüyor. Tutmaya atıyorsun su Allah Allah. Yumurtayı haşlıyorsun yumurta patlıyor. Haşlanmış yumurta yani nedir 10 dakika suya koyuyorsun yok yumurta patladı. Bu tür üst üste gelen aksilikler senin duygu ayarın bozulduğundan Allah Azze ve Celle de sana terk etmedi kıyamadığından tekrar duygu ayarına çekmek için. Nasıl? Nasıl? Mükemmel ya. Mükemmel ya. Bir anda canın acıdı.
Bir anda baktın, ya bu saçlar da döküldü gitti ya. Ya onda da mı hikmet var? Ya olmaz mı ya Allah aşkına ya? Allah'ın ne abes işi var ki onda da mı hikmet var diye soruyorsun. Onlar devam etse belki kendini beğenmiş bir hale gelecektir. Öyle yok mu yani? Narsist gibi aynaya geçip sürekli böyle kendine bakan. Ya sen kendini beğenmekten etrafı beğenmeyi, Allah'ı beğenmeyi, Allah'ı sevmeye vakit ayıramıyorsun. Yani ne bu haller? Şimdi Allah Azze ve Celle oralardan kurtarıyor. Niye? Terk etmiyor, terk etmiyor. Terk etmiyor. Yoksa ne olacaktık? Azgınlaşacaktık. Hastalıktaki ayara bak ya. Nasıl bir ayar veriyor? Araba ustasının o rotbalans ayarından ince. Doktorun kılcal damara yaptığı ayardan daha ince. Böyle bir ayar veriyor ya. Subhanallah. Buyurun. Elinden gelse muavenet eder. Hiç olmazsa dua eder. Hiç olmazsa şer'an sünnet olan keyfini sormak için ziyaretine gider, sevap kazanır. İnsan hasta olsa, hastalığın ne olduğunu bilse, yapacağı en önemli sünnetlerden birisi de hasta ziyareti. Bak onu dedi bak. Hiç olmazsa şer'an sünnet olan keyfini sormak için ziyaretine gider, sevap kazanır. Bu konuya değinmemiz lazım. Çünkü çok elzem bir şey hasta ziyareti. Öncelikle şuradan başlayalım. Hasta derdi çekmek ağır mı? Ağır. İnsanın sabrı belli noktalarda zorlanıyor hakikaten. Bir de o nadan Allah'ı bilmiyorsa neler söylüyor biliyor musunuz? Neler söylüyor? Ölmedi gitti. Haşa. Azrail bu adamı unuttu. Bak cümlelere bak cümlelere. Allah Allah. Farkında değil ki biz birbirimizle imtihan oluyoruz. Ve o imtihan hep böyle ben seninle anlaşamadım, sen benimle anlaşamadın değil. Bazen Allah seni benim hanemin içine sokacak ve hasta olarak verecek. Biz yine birbirimizle imtihan olacağız. Bakın o imtihan ve hasta ziyareti, hastaya hürmet etmek ne kadar elzem hadislerden bakalım. Bir hadisle başlıyorum. Ahmed İbni Hanbel'in müsnedinde geçiyor. Hasta ziyaretine giden dönene kadar Allah'ın koruması altındadır. Böyle bir şey olabilir mi ya? Muhafazaya bak muhafaza. Şimdi bir hadis okuyacağım. Bu hadisi çok dikkatli dinleyin. Allah Allah. İmam Müslim'de geçen bir hadis. Allah Teala kıyamet gününde şöyle buyurur. Ey Ademoğlu hastalandın beni ziyaret etmedin. Cümleye bak cümleye. Ademoğlu ya Rabbi sen alemlerin Rabbiyken ben seni nasıl ziyaret edebilirim der. Allah falan kulum hastalandı ziyaretine gitmedin. Onu ziyaret etseydin beni onun yanında bulurdun. Bunu bilmiyor musun? Cümleyi görüyor musunuz? Ziyarete gelmedin diyor. Hastayı ziyaret Allah Azze ve Celle'yi ziyaret gibi sayılmış. Yani rızasını çekmek demek. Allah ey Ademoğlu beni doyurmanı istedim doyurmadın buyurur. Ademoğlu sen alemlerin Rabbiyken ben seni nasıl doyurabilirim der. Allah falan kulum senden yiyecek istedi vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin verdiğini benim katımda mutlaka bulacağını bilmez misin? Zekat vermek için çalışırlar diyor ayet. Bak bak. Allah ey Ademoğlu senden su istedim vermedin buyurur. Ademoğlu ey Rabbim sen alemlerin Rabbiyken ben sana nasıl su verebilirim? Allah falan kulum senden su istedi vermedin. Eğer ona istediğini verseydin verdiğini sevabını katımda bulurdun. Bunu bilmez misin buyurur. Nasıl hadis? Akıllara zarar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabına çok düşkün ve onların hasta olduğunda annelerinden çok şefkat gösteriyor. Bir gün Medine'de mihraba çıkıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Efendimiz Aleyhisselam vaaz-ı nasihat ederken de hep arkasına dönüp bakıyor. O zaman Medine nüfusu kaç biliyor musunuz? 10 bin, 10 bin. 10 bin. Şöyle dönüp arkasına bakıyor ne diyor biliyor musunuz? Sad bin Ubade nerede diyor. Ya Resulallah 10 bin kişi de nasıl gördün? Çok düşkün hepsine. Çok düşkün. Çok düşkün. Sad bin Ubade nerede diye soruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Diyorlar ki ya Resulallah Sad bin Ubade hasta oldu diyorlar. Namazını kıldırıyor, koşa koşa hasta ziyaretine gidiyor. O kadar mı düşkün? O kadar düşkün. Bir gün de Ayşe annemiz rivayet ediyor. Hendek Savaşı'ndan sonra Sad bin Muaz yaralandı ve hastalandı diyor Ayşe annemiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun hasta çadırını Mescid-i Nebevi'ye aldırdı ki her gün ziyarete gidebilmek için. Sahabe niye can veriyor Efendimiz Aleyhisselam için? Anladınız mı? Niye biliyor musun? Çünkü seven sevilir. Bu kadar seviyor arkadaşını. Bu kadar seviyor dostlarını. Her anında. Biz dibimizdeki adamın nasılsın, bir ihtiyacın var mı demiyoruz ya. Ne hale düştük ya, ne hale düştük. Bu kadar seviyor. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir peygamber. Efendimiz Aleyhisselam bir devlet başkanı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cihana söyleyeceği tonla söz var. Bunun yanında ne yapıyor? Namazı bitirir bitirmez hasta ziyaretinde. Çadırını buraya kurdurun, ben onu her gün ziyaret edeceğim diyor. Nasıl hassasiyet? Niye sahabe canını verecek anlıyor musun? Çünkü seven sevilir, seven sevilir. Allah. Hasta ziyareti İslam ile arasında mesafe olan insanlara da yapılır. Ne için yapılır? Muazzam bir tebliğ hükmüne geçer. Bir gün Enes bin Malik anlatıyor. Medine sokaklarında geçerken genç bir Yahudi Efendimiz Aleyhisselam'la yanından geçerken selamlaşırlardı diyor. Hal hatır sorarlardı diyor. Bir gün o genç Yahudi yatağa düştü. Hastalandı yatağa düştü diyor. Babası da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a haber gönderiyor. Sevdiğin genç
Hasta oldu diye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam koşuyor, ona tebliğ yapıyor. Eslim ya velet diyor, teslim ol. İman et ya velet diyor. Velet dönüyor şöyle babasına bakıyor. Yani kalbine oturmuş, bir de babadan onay bekliyor. Babası da diyor ki Ebu Kasım'ı dinle diyor. Ve orada iman ediyor. İman ettikten sonra hastalık vesilesiyle de vefat ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki benim vesilem ile bir gence iman ulaştıran Allah'a hamdü senalar olsun diyor. Biz şimdi komşuyu cebime ne faydası var diye bakıyoruz. Hiç adamın imanını düşünmüyoruz ki. Nasıl olacak bu iş? Hastalık ve hasta ziyareti muazzam bir tebliğ aracı aynı zamanda. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl gidiyor biliyor musunuz? Hasta ziyaretine gidiyor. Ya hastanın elini şöyle elinin içine koyuyor. Ya şöyle elini ensesine, alnına koyuyor. Ya da böyle alnına bir öpücük konduruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi bu 16. dersimizde toplam 25 ders yapacağız. Ve bu eser sosyal hayatta bizlere lazım olduğu gibi, bireysel hayatta evimize, hanemize lazım olduğu gibi, İnanın sağlık sektöründe de özellikle sosyopsikolojik olarak çok tahkik edilmesi, bakın tahlil demiyorum, tahkik edilmesi, incelenip yaşanması gereken bir mesele. Neden? Bugün hasta yakını ve doktor arasında çözülmez durumlar var. Siz de eczacısınız, siz doktorsunuz. Araya değil mi eczacılar bile giriyor. Çözülmez durumlar var ve sürekli kanun üstüne kanun koyuyorlar. Şimdi bazen doktor feci bir duruma vuruyor, onun hakları ön plana atılıyor. Bazen hasta feci bir duruma vuruyor. Hastanın hakları ön plana tutuluyor. Ve her seferinde yeni bir kanun, yeni bir kanun, yeni bir kanun. İnanın bu meselelerin hasta, doktor, eczacı, hasta yakını arasında tahkik edilmesi, yaşanılır, hayata geçirmez bir hale gelmesi lazım. Ancak bu karışıklıklar böyle çözülecektir. Yoksa yeniden bir kanun koymak, yeniden bir kanun koymak bunlara köklü bir çözüm olmayacaktır. Bizim yeniden Kur'an'ın hastaya bakışıyla, hastaya yakınıyla bakışıyla, doktora bakışıyla alakalı bu hakikatlerini yeniden oralarda bile, sağlık sektöründe bile yaşatmamız lazım. Yoksa bazı nadanların dediği gibi din sussun şimdi işte tıp konuşuyor dediği gibi böyle bir sapkın düşünce yoktur. Din, tıp, sağlık, bilim bunlar birbirine zıt değildir. Bazılarının kendi üstü kuruntularıdır bunlar. İnanın bir insanın başına gelen bir halin, üzücü bir halin içerisinde de Allah'ın rızası aranması lazım. Ve o Allah'ın rızasını yanındaki hasta yakını ararsa yine ortak noktada buluşurlar. Bir doktor ararsa o da ortak noktada buluşurlar. Bir eczacı ararsa ortak noktada buluşurlar. Bu tür hakikatlerin toplumun en çok ihtiyacı olan alanlarına, özellikle de sağlık sektörüne gerçekten kalplere sirayet etmesi için çok elzem dersler. Bize günlük çok mesaj geliyor. Hastanelerde doktorlar, hastalar, hasta yakınları bu dersleri izleyerek huzur buluyorlar ve çok ağır hastalıklar geçirenler var işlerinde. Bugün bir arkadaş mesaj atmış. Doktorum odamda oturuyorum, televizyonu açtım. Bir profesör girdi, hayalhanemimi mi izliyorsun dedi. Bir hasta girdi, hayalhanemimi mi izliyorsun dedi. Bir hasta yakını girdi, hayalhanemimi mi izliyorsun dedi. Hatta Azerbaycan mıydı o mesaj? Allahu alem herhalde mesaj da Azerbaycan'dan atılmış. Yani hamdolsun çok yerlere sirayet ediyor ve etmek zorunda. İnanın bana çok lazım. Yoksa başka türlü işin dünyaya bakan yanı da üzücü oluyor. Ahirete bakan yanı da üzücü oluyor. Evet. Dersi bitiriyorum. Herkese imandan gelen bol bol merhametler diliyorum. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Meleklerin bile gıpta ettiği, daha dünyada yaşarken cennet ile müjdelenen 10 sahabenin hayatı, Mehmet Yıldız'ın kaleminden. Asr-ı saadette doğan on binlerce yıldız var. Ama onlar, Resulullah'ın semasında parlayan ilk yıldızlar. Sıddıkiyet makamının sahibi Hazreti Ebubekir, adaletiyle bütün insanlığa örnek şahsiyet Hazreti Ömer, iki nur sahibi, meleklerin bile haya ettiği insan Hazreti Osman, İlim şehrinin kapısı, savaş meydanlarının güneşi Hazreti Ali. İşte onlar daha dünyada yaşarken cennet ile müjdelendiler. Sa'd bin Ebi Vakkas, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Abdurrahman bin Avf, Talha bin Ubeydullah, Zübeyir bin Avvam, Said bin Zeyd. Bu güzide sahabelerin hayatlarını okurken sanki cennetle müjdelenen onlar değilmiş gibi sürekli cehennemden kaçan hayatları daha yakından göreceksiniz.
en yakın kitap mağazasından, kitapyurdu.com'dan veya mybedestan.com'dan sipariş verebilirsiniz. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.